Çok güzellikleri intihac veya izhar eden bir çirkinlik dahi dolayısıyla bir güzelliktir. Ve çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine sebep olan bir çirkinliğin yok olması, görünmemesi yalnız bir değil, belki müteaddit defa çirkindir. Mesela vahid-i kıyasi gibi bir kubuh bulunmazsa, hüsnün hakikati bir tek nevi olur. Pek çok mertebeleri gizli kalır ve kubuhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf eder. Nasıl ki soğuğun vücuduyla hararetin mertebeleri ve karanlığın bulunmasıyla ziyanın dereceleri tezahür eder, aynen öyle de cüz'i şer ve zarar ve musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla külli hayırlar ve külli menfaatler ve külli nimetler ve külli güzellikler tezahür ederler. Demek çirkinin icadı çirkin değil, güzeldir. Çünkü neticelerin çoğu güzeldir. Hatta şeytanın dahi manevi terakkiyat-ı beşeriyenin zembereği olan müsabakaya ve mücahedeye sebep olduğundan o nevin icadı dahi hayırdır, o cihette güzeldir. Elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli cüz'i neticeleri dahi halk eder. Fakat o cüz'i ve elim neticelere karşı imdadat-ı hasay rahmaniye ve ihsanat-ı hususiye-i Rabbaniye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyelere giriftar olan eşhasın istigaselerine yetişir. Esma-i Hüsna'nın kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o külli adetullah düsturlarının ve o umumi kanunların şüzuzatıyla ve hem şerli cüz'i neticeleriyle hususi ihsanat ve hususi teveddüdat yani sevdirmekle hususi tecelliyat kapılarını açmıştır. Her bir ağacın evveli öyle bir sandukça ve program ve ahiri öyle bir tarifename ve numune ve zahiri öyle bir musanna hulle ve bir münakkaş libas ve batını öyle bir fabrika ve tezgahtır. Üçüncü şua, Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavatı vel arazayn, Ya Halıkı ve Ya Halıkı külli şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla tezhir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musakhar eyle ve matlubumu bana musakhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musakhar yap ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Dördüncü şua, medar-ı gam ve elem olan cüz'i ve tesirsiz şefkatime bedel, nihayetsiz bir rahmet, onlara nezaret ve himayet ettiğini duydum, hissettim. İman ve imanın amal-i saliha gibi neticeleri, bu fani hayatın bâgî meyveleri ve ebedi bir bekanın vesileleri olduğunu bildim. Bu gaye-i hayal ve hedef-i ruh ve netice-i fıtratın tahakkuku ancak ve ancak bütün mahlukatın bütün harekat ve sekenatlarını ve ahval ve amallerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve acizi mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir. Hadsiz tecelliyat esmasının ayrı ayrı zuhurlarını o duygular ve hissiyatla ve hassasiyetle bana bildirsin, zevk ettirsin. En büyük bir nimet olan vücudu, bu vücudumda büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi. Ve o hayat ile o nimeti vücudum, alemi şehadet kadar imbisat edebiliyor. Elimden gelseydi bil fiil ve gelmediği için bin niyet, bil tasavvur, bil hayal, bütün mahlukatın dilleriyle hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim ve ebedül abidin daima tekrar etmek istiyorum. İşte iman ile ve imandaki intisab ile her mümin gibi bu vücudun dahi hadsiz vücutların firaksız envarını kazanır, kendisi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Her zi hayatın hususan zi ruhun vücudu bir kelime gibidir. Söylenir ve yazılır sonra kaybolur. O çiçekler alemi manada çekirdeklerdir. İmanın şuuruyla ve iman rabıtasıyla arz ve semavat sanatkarına intisap noktasında gökleri yıldızlarla, zemini çiçekler ve güzel mahluklarla yapan, süslendiren ve böyle her bir sanatla yüzer mucize gösteren bir sanatkarın eseri sanatı ve böyle hadsiz harikalı bir ustanın yapılışı olmak ne kadar antika ve kıymetdar ve şuuru varsa ne kadar iftihar eder ve şereflenir diye uzaktan hissettim. Hayatımın bana bakması bir ise zat-ı hay ve muhiyye bakması 100'dür. Bana ait neticesi bir ise Halık'ıma ait 1000'dir. Hayatın hakiki hukukuna baktım gördüm ki
Hayatım Rabbani bir mektuptur. Kardeşlerim olan zişur mahlukata kendini okutturur. Yaratanı bildirir bir mütalagahtır. Hem Halık'ın kemalatını teşhir eden bir ilannameliktir. Hem hayatı yaratanın hayat ile ihsan ettiği kıymetli hediyeler ve nişanlar ile bilerek süslenip her gün tekerrür eden resmi küşatla müminane, şuurdarane, şakirane, minnettarane, padişah bey misalinin nazarına arz etmektir. Hem hadsiz zihayetlerin halıklarına vasıfane tahiyyatlarını ve şakirane tesbihat hediyelerini anlamak, müşahede etmek ve şehadetle ilan etmektir. Hem lisan-ı hal ve lisan-ı kal ve lisan-ı ubudiyet ile Hayy-i Kayyum'un mehasin rububiyetini izhar etmektir. Subhanallah, iman ne kadar kıymetler ve hayatlardır ki hangi şeye girse canlandırır ve bir şulesi böyle fani hayatı bağıyanı hayatlandırır, üstündeki fenayı siler. Hayatımın Halık'ıma bakan fıtri vazifelerine ve manevi faydelerine baktım, gördüm ki hayatın Halık'ına 3 cihetle aynadarlık ediyor. Ben kendi hayatıma ve cismime baktıkça yüzer tarzda mucizane eserler, nakışlar, sanatlar görmekle beraber çok şefkatkârane beslendiğimi müşahede ettiğimden beni yaratan ve yaşatan zat ne kadar fevkalade sehavetli, merhametli, sanatkar, lütufkar, ne derece harika iktidarlı, tabirdat olmasın meharetli, hüşyar, işgüzar olduğunu iman nuruyla bildim. Tesbih ve takdis ve hamd ve şükür ve tekbir ve tazim ve tevhid ve tehlil gibi fıtrat vazifeleri ve hılkat gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Bütün güzel mahluklar kafile kafile arkasında durmayarak gelip gidiyorlar. Fenaya girip kayboluyorlar. Fakat o ayneler üstünde kendini gösteren ve cilvelenen yüksek ve tebeddül etmez bir güzellik tecellisinde devam ettiğinden kat'i bir surette gösterir ki o güzellikler o güzellerin malı ve o aynelerin cemali değildir. Nurun gelmesi elbette nuraniden ve vücut vermesi herhalde mevcuttan ve ihsan ise gınadan ve sehavet ise servetten ve talim ilimden gelmesi bedihi olduğu gibi. Hüsn vermek dahi hasenden ve güzelleştirmek güzelden ve cemal vermek cemilden olabilir, başka olamaz. İşte bu hakikata binaen iman ederiz ki bu kainattaki görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat bütün mevcudatıyla aynadarlık dilleriyle o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır ve lafız manaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikate istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de bu maddi ve cismani olan alemi şehadet dahi bir cesettir, bir lafızdır, bir surettir. Alemi gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiyeye dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar, güzelleşir. Bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları ise esma-i ilahiyeden feyiz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir. Eğer Cemil-i Zülcelal'in esmasındaki hüsünlerin mevcudat aynelerinde bir cilvesini müşahede etmek istersen, zeminin yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşa edecek bir geniş hayali göz ile bak. İşte başta insan olarak bütün hayvanatın muntazaman bir perde-i gaybtan gelen erzaklarına bak, rahmaniyet-i ilahiyenin cemalini gör. Esma-i Hüsna'nın her birisinin kendine mahsus öyle kutsi bir cemali var. O güzelliğe karşı iman güzelliğiyle ve ubudiyet cemaliyle mukabele etsen çok güzel bir mahluk olursun. Eğer dalaletin hadsiz çirkinliğiyle ve isyanın menfur kubhuyla mukabele edip karşılasan en çirkin bir mahluk olmakla beraber bütün güzel mevcudatın manen menfurları olursun. Her cihetle güzel ve hünerli olmayan bir zat böyle her cihetle güzel bir eserin mastarı, mucidi ve taklitsiz muhteri olamaz. Belki onun manevi hüsünleri ve kemalleri bu saray ile tecessüm etmiş gibidir. Bütün ehli tahkikin icmaıyla vücut hayır mahsdır, nurdur. Adem şer mahsdır, zulmettir. 6. şua, bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve saniyelerine takdim ettikleri fıtri hediyeler, ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Es-salavat kelimesiyle de
zihayatın hulasası olan bütün ziruhun ibadat-ı mahsusalarını tasavvur edip dergah-ı ilahiye o ihatalı manasıyla arz ediyor. Et-tayyibat kelimesiyle de ziruhun hulasaları olan kamil insanların ve melaike-i mukarrabinin salavatın hulasası olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder.